Tarih 5 Temmuz 1867. Paris'teyiz. 1. Napolyon'un mezarı başında. Neden buraya geldik? Çünkü o gün şöyle heybetli, gösterişli bir insan Napolyon'un mezarı başında durmuş, kollarını iki yana açmış, dua etmektedir. 5 Temmuz 1867. Napolyon'un başında dua eden dönemin Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz'dir. Paris Sanayi Fuarı'nı ziyaret etmeye gidiyor onur konu olarak ki sonra Londra'ya gidiyor, Viyana üstünden geri dönüyor Abdülaziz. Bu tarihte bir Osmanlı padişahının Avrupa yaptığı ilk ziyarettir. Ve o ziyaretin başlangıcında Paris'te 1. Napolyon'un mezarını ziyaret ediyor. Bizzat gidiyor. Neden? Bu sorunun yanıtını Sultan Abdülaziz'in de babası olan Padişah 2. Mahmut döneminde aramalıyız. 2. Mahmut 1827 yılında ilk tıp fakültesini açıyor. Çağdaş anlamıyla tıp eğitimi veren ilk okulu Vezneciler'deki bir konakta 2. Mahmut başlatmıştır. İlk tıp fakültesini kurmuştur. Kendi döneminin çok ilerisinde ileri görüşlü bir padişahtı 2. Mahmut. Ve çağdaş tıp eğitimini başlatıyor. Açılışını bizzat kendisi yapıyor tıp fakültesinin. Çocuklar diyerek başlıyor. Ve konuşmasında diyor ki özetle, okuyacağınız kitapların Fransızca olduğunu görürsünüz. Çünkü Fransızlar tıp eğitiminde çok ileri gittiler. Evet, bizim de tıp kitaplarımız var fakat onlar bilgi olarak çok geride. Bu yüzden bu eğitimi Fransızca alacaksınız. Fakat çocuklar, zamanı ve yeri geldiğinde o kitapları kendi dilinize, Türkçe'ye çevirmeyi sakın unutmayın. İşte 2. Mahmut'un bilime ve dile verdiği önem. Onun başlattığı bu çağdaş tıp eğitimi pek çok hekim, doktor yetiştirdi ülkemize. Onlardan biri Feyzullah Bey'dir. Feyzullah İzmidi ya da Feyzi Paşa. Biz Feyzi Paşa diyelim. Feyzi Paşa 1872 yılında birincilikle mezun oluyor tıp fakültesinden. Ve Paris'e gidiyor. Salgın hastalıklar konusunda uzman olarak geri geliyor. Almanya'da Doktor Koch verem konusunda çalışmalar yapıyor. İlaç araştırmaları yapıyor. Bunu duyan Feyzi Paşa Almanya'ya gidiyor. O bilgileri de ülkemize getiriyor. Hayatı boyunca salgın hastalıklarla mücadele ediyor. Feyzi Paşa. 1900'lerin başında İstanbul'daki kolera salgınında onu görüyoruz. Ve 1910 yılında İzmit'tir kendisi. Memleketi İzmit ve Adapazarı'nda büyük bir sıtma salgını ortaya çıkıyor. Feyzi Paşa soluğu hemen orada alıyor. İlaçlarıyla yüzlerce binlerce insanı tedavi ediyor. Fakat sonuç kötü. İyileşme oranı çok düşük. Neden başaramıyoruz diye merak ediyor. İstanbul'a geri geliyor. Laboratuvarda ilaçları inceliyor ki etkin madde, hastalığı sağlatacak etkin madde çok az. Yetersiz. Ve ilaç yok. Feyzi Paşa Bursa'dan zeytin yaprakları getirtiyor. Ve o zeytin yapraklarıyla ilaçlar yapıyor. Salgın hastalığı öyle yeniyor. Sultan Abdülaziz'le başladık ya. Yine Sultan Abdülaziz döneminde salgın hastalıklar tarih boyunca hep vardı. Günümüze ait değil. Kolera salgını vardı yine Sultan Abdülaziz döneminde. Ve bir madalya bastırtıyor Sultan Abdülaziz. Salgın hastalıklarla mücadele konusuna destek olan insanlara dağıtıyor o madalyayı. Madalyanın üstünde bir ağaç resmi görürüz. Bir meşe ağacı. Ve şu yazılı madalyada. Meşe ağacı altındaki fidanları şimşeklerden korur. Eğer sağlıklı bir gelecek istiyorsak bunun doğayı korumakla mümkün olduğunu görmeliyiz. Bu güzel doğayı, bu güzel toprakları koruyalım. Geldik bir Ramazan'ın daha sonuna. Maya ışıklarını ben sizlere İstanbul Oyuncak Müzesi'nde uzay odasında hazırladım. Buradan sundum. Çünkü İstanbul Oyuncak Müzesi'ni kurarken tasarladığımız ilk yer bu odaydı. Ben 15 yıl önce İstanbul Oyuncak Müzesi için burada tek başınaydım. Ama sizin gibi bilgiye değer veren güzel insanların varlığına inanıyordum ve sizler beni yanıltmadınız. Maya ışıklarını da bu yüzden bu odada hazırlayıp sundum sizlere. Çünkü
Biliyordum ki siz oradaydınız, varsınız. Ve her akşam anlattığım hikayelerin altına öyle güzel yorumlar yazdınız ki beni yine yanıltmadınız. Ülkemin bilgiye, kitaba, sanata, kültüre değer veren güzel insanlara. Maya ışıklarını tamamladık. Ben Maya ışıklarını size ulaştıran, bu programa katkıda bulunan Petrol Ofisi'ne çok teşekkür ediyorum. Ve yine Maya ışıklarını hazırlayan, perde arkasında olan, ben gittikten sonra buraya gelip bütün bu filmleri alıp toparlayan, arşivini hazırlayan, seslendirmesinden ışığına kadar, montajına kadar emek veren bütün o güzel insanlara da çok çok teşekkür ediyorum. Ve Ramazan Bayramı'na geldik. Hepinizin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Ve yine Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yine Petrol Ofisi'nin katkılarıyla hazırladığımız İlkler dizisinde harika, sürpriz, güzel bir mahya konusu bulacaksınız. Onu da, ilkleri de seyretmeyi sakın unutmayın. Seneye yeniden birlikte olmayı umut ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu bir Ramazan Bayramı, bir ülke ve bir dünya, bir gelecek diliyorum. Sürçülisan ettiysem affola.